Fethiye merkezden geçip yukarıya mezarlara doğru tırmanırken aslında farkında olmadan koca bir gizemin üstüne basıyoruz. Çoğu tatilci burayı sadece modern bir sahil kenti olarak adlandırabilir. Ama bugün adım attığımız Fethiye merkezinin tam altında antik dünyanın en mistik kentlerinden biri olan Termessos yatıyor. Burada kimsenin pek de bilmediği tarih kitaplarının derinliklerinde kalan çok çarpıcı bir özellik var. Termessos, antik çağın kahinler şehriydi. Dönemin en ünlü kehanet merkezlerinden biri buradaydı ve Akdeniz'in dört bir yanından krallar, komutanlar geleceklerini öğrenmek, rüyalarını yorumlatmak için Fethiye merkezindeki bu şehre gelirdi. Hatta Büyük İmparator Büyük İskender bile burayı kuşatırken ordusundan önce kahinlerin kapısını çalmıştı. Fethiye merkezinde yürürken o kadar tuhaf bir tezat yaşarsınız ki modern bir kafeden çıkıp caddede yürürken aniden yolun ortasında asfaltın hemen yanında 2400 yıllık bir Likya lahitiyle burun buruna gelebilirsiniz. Şehir antik mezarlarla o kadar içe geçmiş durumda ki merkezden yalnızca 5 dakika araç sürüşüyle ulaşabileceğiniz Amintas Kaya mezarlarını ziyaret ediyoruz. Selamlar. Bugün rotamızı Ege'nin ve Akdeniz'in birleştiği Fethiye'ye eski adıyla Termossos'a çeviriyoruz. Çoğu insan burayı sadece denize koyları ve Ölüdeniz için gelir. Ama başınızı biraz yukarı kaldırdığınızda tüm şehre yukarıdan bakan adeta dağın kalbine kazanmış devasa bir tarih görürsünüz. Bu milattan önce 4. yüzyıla Likyalıların gizemli dünyasına birlikte giriyoruz. Amintas kaya mezarlarını inceleyebilmek için o yokuşu birlikte adım adım çıkacağız. Anlatacaklarım karşısında oldukça şaşıracaksınız. Yukarıdan bakınca her şey çok güzel ama bu merdivenleri çıkarken Likya soylularının neden burayı seçtiğini çok daha iyi anlıyorsunuz. Tam 200 küsür basamak. Dile kolay. 2400 yıldır buradalar. Buraya gezen çoğu insan sadece yorulmaya odaklanır ama aslında bastığınız her basamak antik dünyada sınıfsal gücün bir göstergesiydi. Sıradan bir halktan insan buraya adım bile atamazdı. Anıt mezarlarının yapıldığı tarafa doğru ilerliyorum. Bu arada müze kart sahiplerine ücretsiz. Eğer kendiniz müze kartınız yoksa 155 ya da 165 lira olması lazım. Öyle bir ücret ödeyerek de girişinizi yapabiliyorsunuz. Yollar da oldukça zorlu. İlk girişte basamaklar iyiydi ama burası böyle bayağı toprak. Dikkatli olmanızda fayda var. Yavaş yavaş inmenizi öneririm. Ay, şu gerçekten o dönemlerde böyle bir yapı inşa etmek oldukça büyüleyici, oldukça zor. Helal olsun diyoruz biz de o tarihi şimdi görmek için ve sizlerle birlikte paylaşmak için buralara gelip detaylı bir şekilde elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Böyle de bir dağın tepesinde. Yollar gerçekten bayağı gördüğünüz gibi bayağı bozuk. Çok dikkatli yürümenizi öneririm çünkü bayağı kayıyor. Yavaş yavaş ilerleyip anlatıları da burada görebiliyorsunuz daha detaylı bir şekilde. Bu tarz yapıları gezerken benim en çok ilgimi çeken şeylerden biri teknolojiyi o dönemlerde nasıl bir şekilde kullandıkları oluyor. Çünkü öyle bir matematiksel hesaplamalar, öyle bir malzeme kullanımı, öyle bir işçilik var ki çoğu zaman bu tarz antik kentlerde. İnsan gerçekten hayran kalıyor. Hani şu an bile tek tip her şey tek düze bir mimari şeklinde ilerlerken bu yapıların bu kadar güzel bir şekilde yapılmış olması, bu kadar anlamlı bir şekilde yıllar boyu korunmaya çalışılmış olması oldukça değerli ve oldukça kıymetli. O yüzden mutlaka Fethiye'ye yolunuz düşerse ben ziyaret etmenizi şiddetle öneririm. Çünkü tarih ya da bir yerleri gezmek, bir yeri dolaşmak sadece denize gitmek, koyları gezmekten ibaret değil. Tarihi bilmek için, önceki zamanları anlayabilmek için mutlaka buralara uğramanız gerekiyor.
Aşağıdan bakıldığında bile insanı büyüleyen bu yapıların yanına ulaştığımızda asıl şoku bu zaman yaşıyoruz. Burası üst üste taşlar konularak yapılmış bir tapınak değil. Burası devasa bir kaya kütlesinin içerisi oyularak yapılmış tek bir parça sanat eseri. Peki bunu milattan önce 350 yılında teknoloji yokken nasıl yaptılar? İşte işin sırrı ve pek de bilinmeyen mühendislikleri birlikte konuşalım. Yukarıdan aşağıya doğru kayaları yontarak indiler. Bu şu anlama geliyor: tek bir çekiç darbesini fazla vursalar, sütun kırılsa veya alan çatlasa bütün proje iptal olurdu. Geri dönüşü veya yaması olmayan bir ham dahilikten bahsediyoruz. Yukarıdaki anıt tarafına doğru ilerleyeceğim. Çünkü gerçekten toprak aşırı fazla kayıyor. Ayakkabım da maalesef çok uygun değil. Böyle yukarı doğru ilerliyorum ben. Aşağı tarafta da iki tane anıt kısmı var. Ben zaten sizlere dışarıdan çekmiştim o anıtları. Şimdi bu yukarıdakine doğru ilerleyeceğim. O kadar tepede ki nasıl çıkacağımı şu an gerçekten bilmiyorum. Bir beğeninizi, yorumunuzu alırım. Tırmanış için böyle bir merdiven var Allah'tan. Ee, Gördüğünüz bütün merdivenleri yavaş yavaş çıkıyorum şimdi. Ama gerçekten manzara gittikçe güzelleşiyor. Evet, zirveye ulaştık. Ay, aslında gelmek istediğimiz noktaya geldik. Artık yukarıdaki anıta ulaşmak için son düzlükteyiz. Birazcık böyle nefes nefese kalabilirsiniz. Yanınızda gelirken bir su ve peçete getirmenizi öneririm. Nemden dolayı böyle insan terledikçe şıpır şıpır dökülüyor. Ama şimdi gelmiş bulunuyoruz. Girişteki bu detayı çok kişi fark etmeden geçebilir: taşın üzerindeki yuvarlak kabartmalar. Bunlar sonradan çakılma metal çiviler veya süsler değil, tamamen ana kayanın kendisinden yontulmuş. Likyalılar öteki dünyadaki bu ebedi evi yaşayanların dünyasındaki ihtişamlı ahşap saray kapılarına benzetmek için taşa resmen ahşap işçiliği illüzyonunu yapmışlar. İçeri adım attığımızda sizi sadece taştan yontulmuş 3 tane sedir karşılıyor. Likyalılar bunlara Klinae, yani ölü yatağı derdi. Amintas ve muhtemelen ailesi törenlerle bu taş yataklara yanlarında paha biçilemez altın ve hediyelerle bırakılmıştı. Bugün o da tamamen bomboş. Çünkü antik dönem mezar soyguncuları duvarları ve kapıyı zorlayarak içeriye girmiş, her şeyi yağmalamışlardı. Girişteki o muazzam işçiliğin aksine içerisi ölümün en çıplak ve en yalın halini barındırıyor. Güç ve ihtişam sadece dışarıdan bakanlar içinde, içeride ise sessizlik kaldı. Amintas'ın mezarının önündeyiz. Mezar adını da, yani bu mezarlık adını buradan alıyor. Peki kimdir bu Amintas? Bir kral mı yoksa bir yarı tanrı mı? Aslında işin aslı şu: tarihsel veriler Amintas'ın kral olduğunu bize kesin olarak söylemiyor. Ama çok büyük ihtimalle Likya'nın aristokrat sınıfının çok zengin bir yöneticisi ya da çok zengin bir komutan olduğunu söylüyor. Güç o kadar büyüktü ki öldükten sonra kendisi için bu tapınak mezarı ona saygı için inşa edilebildi. Yani gücü ve etkisi bu kadar büyüktü. Tam bu anıtın tepesine çıktığımızda da böyle bir manzarayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Zaten yapının aslında dikkatli baktığınızda ne kadar aşındığını da bu şekilde görebilirsiniz. Ta milattan önce 350'li yıllarda yapıldığını sizlere bahsetmiştim. Sadece garip ve dikkatimi çeken bir şey var. Bakın, üstünde böyle isim yazmışlar. Yani bu kadar önemli, bu kadar değerli bir anıta gelip de isim yazılmasının saygısızlığını asla anlayamayacağım. Yıllar aslında ahşap evlerde yaşarlardı ve mezarlarını da sivil mimarlarının bir kopyası olarak tasarlarlardı.
Bugün Amintas'ın basamaklarında durup Fethiye Körfezi'ne doğru esen rüzgarı yüzünüzde hissettiğinizde zamanın ne kadar göreceli olduğunu anlayabilirsiniz. Binlerce yıl önce birileri bu manzaraya bakarak ölümsüzlüğü hayal etti. Bugün ise bizler onların bıraktığı izleri hayranlıkla anlatıyor ve sizlerle paylaşıyoruz. Evet, aşağı inerken gerçekten buraya iyi ki geldiğimi söyleyebilirim. Sizlerle de bunları paylaşmak benim için her zaman zaten çok değerli. Sadece dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi daha oldu. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Yani tarihi bir yer olarak sayıldığı için pek çok fazla yabancı turistin geldiğini sizlerle paylaşabilirim. Fakat neden bilmiyorum ama maalesef sadece bir tane Türk aileye rastladım. Umarım hani biz de bu konuda daha önemli, daha fedakar olabiliriz. Çünkü böyle yerleri gezmek yani ayağımızın dibindeki, burnumuzun dibindeki tarihi dokuyu, tarihi bilmezsek yarınımızda maalesef hiçbir zaman olmaz. Daha bilinçli bir şekilde bu videoları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım siz de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Çünkü gerçekten ben çok keyif alarak sizlerle bu videoları paylaşıyorum. Yol çok fazla uzun değil. Hani merdiven olduğu için iyi ama çok fazla merdiven çıkıyorsunuz. Diğer taraftaki küçük anıt tarafına giderseniz, küçük anıt tarafındaki yani mezarları ziyaret ederseniz oradaki yollar biraz daha topraklı. Zaten sizlere göstermiştim. Burası da böyle gördüğünüz gibi bayağı merdiven çıkılan bir nokta. Şimdi o kadar merdiven çıktıktan ve o kadar tırmandıktan sonra hemen karşısında böyle deniz manzaralı bir kafe var. Oraya oturduk böyle bir soda içip kendime gelmek istiyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Manzarası çok güzel. Bu şekilde denizi görebileceğiniz güzellikte bir manzaraya sahip. İçerisi de bu şekilde temiz ve samimi. Zaten şu yukarıdan gelmiştim ben de. Oradan hemen karşısında soluklanabileceğiniz noktalardan birisi olmuş. Burada böyle heykeller de satılıyor, almak isterseniz alabilirsiniz. Ne kadar fiyat? 400 ablanlar. Fiyatları Aşağılarda 400 600, liraymış. Yukarıdaki devasa Amintas anıtına baktıktan sonra sağ aşağıda kalan küçük mezarlara bakalım. Bunlar antik dünyanın sınıf farkının taşa kazınmış kanıtı. Yukarı çıktıkça güç ve rütbe artıyor, aşağı indikçe mezarlar küçülüyor. Üstelik bu küçük yapılar tapınak değil, Likyalıların yaşadığı ahşap evlerin taştan birer kopyası. Yani Likyalılar öteki dünyaya giderken saraylarını değil, evlerini yanlarında götürmek için mezar anıtlarını da bu şekilde döşemişler. Evet sevgili dostlar, videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir ve umarım bir şeyler öğrenmenizde ve farkındalık edinmenizde katkıda bulunabilmişimdir. Yeni videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bütün yorumlarınızı elimden geldiğince cevaplamaya gayret ediyorum. O yüzden yorum bırakmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.